Ve iyi adamların benim gibilere son vermeye asla cesareti yoktur. Ama benim var. Ateş! Dikkat ettiniz mi hiç bilmiyorum ancak Ben 10 serisinde yıllarca yanlış anlaşılan bir karakter vardı. O karakter ise Kevin Levin'dı. Birçok kişi onu düşüncesiz, sadece kaba kuvvetli hareket eden biri olarak görse de aslında Kevin düşündüğünüzden çok daha zeki ve stratejik bir karakterdi. Peki Kevin neden Ben 10'ın düşmanı olduğu dönemde sürekli kaybediyordu? Planları neden başarısız oluyordu? Gerçekten aptal mıydı yoksa başka bir sebep mi vardı? Evet, bugün sizlerle birlikte tüm bu konuları konuşacağız ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Dokunaklı! Dokunaklı! Derdini yeteri kadar dinlersem onu sakinleştirebileceğimi fark ettim. Biraz abartıya kaçtım. Ah, olamaz! Alan! Diğerleri de beklemek zorunda. İkimizin yarım kalmış bir işi var. Hiç bu kadar kendimde olmamıştım. Açıkçası Kevin'in planlarında genellikle başarısız olmasının birden fazla sebebi vardı. Baktığımızda tüm bunların sebebi aslında onun karakter yapısından ve seri içinde Ben 10'ın kahraman olarak ön planda tutulmasından kaynaklanıyor gibi gelebilir. Ve zaten bunun da çok büyük bir etkisi var. Ancak bu bildiklerimizin yanı sıra gözle görünür ancak dikkat edilmesi gereken detaylar da vardı. Kevin'in Ben 10'ına karşı yapmış olduğu tüm planlarının alt üst olması ve sürekli yenilgi uğramasının en büyük sebeplerinden biri elbette Kevin'in düşüncesiz biri olmasından ve özellikle de öfkeli bir şekilde hareket etmesinden kaynaklanıyordu. Dikkat ederseniz Kevin özellikle Ben 10 klasik döneminde intikam ve öfkeyle dolu bir karakterdi. Seri içinde plan yapıyor gibi görünse de çoğu zaman sabırsız davranıyor ve Ben 10'ı alt etmek için uzun vadeli bir strateji geliştirmiyordu. Klasik seride Ben 10'ı yenmek için birçok fırsatı olsa bile öfkeye kapılarak mantıklı kararlar veremiyordu. Anlık avantajlar kazanıyordu ancak uzun vadeli düşünemediği için genellikle kaybediyordu. Kevin'in planlarında başarısız olmasının diğer bir en büyük sebebi de elbette Kevin'in güçlerinin yan etkileri ve kontrol sorunları yaşamasıydı. Bildiğiniz gibi Kevin'in DNA'sı mutasyona uğradığında veya enerji emdiğinde genellikle kontrolünü kaybediyordu. Özellikle Ben 10 klasik serisindeki hali güçlerini yönetmede başarısız olduğu için plansız saldırılar gerçekleştiriyordu. Ben 10 klasik serisinde Omnitrix'in gücünü emdiği zaman bile mutasyon geçirerek mantıklı kararlar veremez hale gelmişti. Kevin'in sürekli kaybetmesinin en büyük sebeplerinden biri ise seri içinde Ben 10'ın doğaçlama yeteneğine sahip olması ve yazarların kahramanı sürekli olarak korumasıydı. Baktığımız zaman Ben 10'ın çocuk olmasına rağmen doğaçlama konusunda çok iyi bir karakterdi. Çoğu durumda Kevin'in planlarını sıradan bir insan formundayken bile alt edebiliyordu. Ben 10'ın refleksleri ve hızlı dönüşme yeteneği sayesinde Kevin'in öngörüsünü aşan bir karakterdi. Ayrıca yazım gereği Ben 10'ın kazanması gerektiği için Kevin'in planları genellikle başarısız oluyordu. Kevin'in sürekli olarak kaybetmesinin diğer bir nedeni ise elbette kendine olan aşırı güvenine dayalı davranışlarıydı. Kevin kendisini Ben 10'ından üstün görmeye eğilimli olduğu için birçok kez Ben 10'ını küçümsemişti. Bu da stratejik hatalar yapmasına yol açmıştı. Ben 10'ın zayıf anlarını değerlendirmek yerine onunla savaşmayı veya güç gösterisi yapmayı tercih ediyordu. Hatta bu öyle bir boyut almıştı ki bazen fırsatı kaçırmasının sebebi Ben 10'ın yeteneklerini tam olarak ciddiye almaması oluyordu. Peki tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman Kevin neden sürekli kaybediyordu? Kevin gerçekten aptal mıydı? Elbette hayır. Kevin aptal değildi ama düşüncesiz, aşırı kendine güvenen ve öfkeyle hareket eden bir karakterdi. Stratejik düşünme yeteneği vardı ama genellikle duygularına yenik düşüyordu. Alien Force ve sonrasında daha olgun bir karakter haline gelse de çocukluk dönemlerinde kendini sabote eden hatalar yapması onun planlarının başarısız olmasına neden oluyordu. Mesela Ben 10 Omniverse serisindeki Kevin'i göz önünde bulundurabiliriz. Kevin, Omniverse serisinde geçmişine kıyasla çok daha öngörülü ve stratejik bir karakter haline geldi.
gelmişti. Özellikle Cervantes gibi zeki ve tehlikeli bir düşmanı alt etmesi onun artık sadece kaba kuvvete dayanan biri olmadığını, aynı zamanda taktiksel düşünme yeteneğini geliştirdiğini kanıtlıyordu. Bu durumda Kevin'in başarısız olmasının nedeni genellikle zeka eksikliği değildi. Asıl sebep gençlik yıllarında aşırı öfkeli, sabırsız ve düşüncesiz hareket etmesiydi. Zamanla olgunlaştıkça plansızca saldırmak yerine zayıf noktaları analiz edip rakiplerini zekasıyla alt etmeye başlamıştı. Bu gelişim özellikle Omniverse'de belirgin hale gelmişti. Ben 10 Alien Force ve Ultimate Alien serilerinde de daha mantıklı hareket etmeye başlamıştı ama asıl stratejik başarısını Cervantes gibi bir düşmanı alt ederek göstermişti. Düşündüğümüzde Cervantes, Ben Tennyson'ın bile yenemediği bir rakipti ve Kevin onun oyununu tersine çevirerek kazanmayı başarmıştı. Bu da şunu gösteriyor ki Kevin aslında hiçbir zaman aptal bir karakter değildi. Çocukken aşırı duygusal ve kontrolsüzdü ama olgunlaştıkça yeteneklerini ve zekasını doğru şekilde kullanarak en zorlu rakiplere bile üstünlük sağlayan bir karaktere dönüşmüştü. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Ben 10 serisinde Kevin neden sürekli olarak planlarında başarısız oluyordu, Ben Tennyson'a karşı neden sürekli kaybediyordu, tüm bunları konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın.